Hakkınızı helal edin. Kendinize çok dikkat edin. Her ne olursa olsun dininize sahip çıkın. Sanki böyle ölüme gidiyormuş gibi o gün vedalaştık abimle. Biz Türk halkına, Türkiye'ye güveniyoruz. Onun için zaten başka hiçbir ülkeyi seçmedik. Buraya geldik ve burada yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde virüs tehlikesi, virüs korkuncu yaşadık. Çoğu aileler işte annemizin, babamızın yanına gidemedik. Bayramlarda elden öpemedik diye çok acı çektiklerini anlattılar videolarda. Siz bir gün, 2 gün yaşamış olabilirsiniz bu acıları. Biz 5 senedir bunu yaşıyoruz. Onun için çocuğunuzu özlediğiniz zaman, kokusunu içinize çektiğiniz zaman Doğu Türkistanlıların 5 senedir çocuklarından ayrı olduğunu unutmayın. Doğu Türkistan'ın Turfan şehrinde doğdum. Adım Reyhan Gül Ahmet. Çocukluğum çok değişik bir durumda geçti. Herkesin böyle çocukluğuma dönerek çocukluğumu yaşamak istiyorum gibi diyebileceğimiz bir çocukluk değil. 4-5 yaşıma kadar evde annemle birlikte kitaplar okuma bu şekilde geçti. Evde eğitiyordu. 2003 yılında okula başladım. Çinlilerle karışık öğrencilerle bir sınıfta okuyorduk. Ortaokula çıktığımız zaman Çinli öğretmenler gelmeye başladı. Derslerimiz tam olarak Çince oldu. Matematik, fizik, her şey. Oruç yok, namazımız da yok zaten. İşte Uygurca konuşmak yasak. Bu tür şeylerle karşılaştık. Ortaokuldayken bize maymunların evlatlarıyız. Bu tür şeyler öğretiyordu. Ben de okulda kafam karıştığı zaman eve geliyordum. Babamdan, anneme soruyordum. Biz maymunlardan gelmişiz. İşte şimdiki maymunlar neden insan olmuyor gibi kafamız almadığı şeyler soruyorduk. Annelerimiz, babalarımız gizli şekilde anlatmaya çalışıyor ama okulda her zaman o tür eğitim aldığımız için babam, annem endişelenmeye başladı ve okuldan aldı bizi. Urumçi'ye gittik daha rahat bir hayat yaşayabilmek için. Urumçi'de dini eğitimlere vermek istedi fakat bizim her mahallede böyle kaymakamlıklar oluyor. Her gün geliyordu. Üstelik kapıda bir polisler bekliyordu. Girip çıkanlara işte bakıyordu. Uzun giymişsin, başörtü takmışsın. Neden şunu bunu yapıyorsun? Eğer böyle yaparsanız evinizi alacağız. Urumçi'de kalamazsınız gibi zorluklar çıktı ve beni okul yaşındaymış. Okula gitmesi gerekiyor ya da işe gitmesi gerekiyor. Bu şekilde evde oturamazsınız. Çünkü evde kalınca dini öğreniyoruz. Babalarımız kendileri eğitiyor bizi. Buna izin vermediler. Okula da gitmeme izin vermedi evdekiler. Sonra işe başladım. Kendileri işe yerleştirdi beni. Oradayken 13-14 yaşa gelmiştim. O yaşlarda namazı başladım. Gizli şekilde kılıyorduk. Çalıştığım yerde başörtümüz yasak. İşte pantolon, üst tişört gibi şeylerle çalışıyorduk. Okulda Çinlilerle birlikte, Çinli öğrencilerle birlikte okuyorduk. Onlara bize koyduğu şartlar, bize kısıtlanan şeyler olmuyordu. Onlar istediği gibi okula geliyor. İsterse uzun kollu, isterse başına şapka takıyor. İstediği gibi geliyor, öyle öğreniyor. Ama bizimki farklıydı. Uzun kollu giydiğimiz zaman bugün neden bu kadar uzun giydiniz? Hava çok sıcak. Annenizin babanız mı giydirdi? Gibi işte çocuk olduğumuz için biz de anlatıyorduk. Onları soruyordu. Sonra babamız sıkıntı yaşıyordu, evdeki büyükler. Bazen Ramazanlarında geliyordu, soruyordu. Gece ne yemek yediniz? Ya da işte gecesi kalkan insanlar çok iyi, çok güzel insanlar gibi bizim ağzımızdan laf almaya çalışıyormuş. Biz bilmiyorduk, çocukça cevap veriyorduk. Evet kalktık, onu yedik, bunu yedik gibi. Sonradan babamıza, annemize, evdeki büyüklere zarar geliyordu. Çok zor bir dönemler yaşadık. Benim bir abim var. Abim de aynı şekilde liseyi bitirdi. Liseden sonra okula gitmek istemedi. Dini öğreneceğim diye. Urumçi'deydi. Urumçi'de bizim Kaşgar'dan gelmiş dini alimlerimiz vardı. Onlara gizli eğitime gitti. Oradan bir keresinde yakalamış. Abimi götürmüşler. Hiçbir şekilde haberimiz olmadı. Annem de bunu duyunca kaç gün eve gelmedi. Bütün işte tutuklanan karakola gitti. Oradan başka yere götürdü dediler. Götürdüğü yere gitti. Oradan da sordu. Biz böyle bir insan bilmiyoruz. İşte bir yerden alındı. Ondan sonra tamamen abim kayboldu. Her gittiği yerde biz görmedik. O şekilde hiç kimse cevap vermedi. Annem de dedi ki o zaman buradan tutmuşsunuz, buradan yakalamışsınız benim oğlumu. Zaten çocuk sahibi olamıyoruz, yasak. Ben bu biricik oğlumu size yedirmem diye. Karakolun önünde gece gündüz 3-4 gün kaldı. Ya çocuğumu vereceksiniz ya da buradan gitmeyeceğim diye. En sonunda abimi zor bir şekilde işte para vererek zor bir şekilde tanıdıklarımızla abimi çıkarttılar. Abimi gördükten sonra annem sarıldı, ağladı. Biz de evde kaç güne kadar hiç uyumamıştık. O gün bize bayram oldu. Her gün abimle babam evden çıktığı zaman biz hep endişe içindeydik. Acaba bugün gelebilir mi? Bugün başına ne geldi? Karakola mı götürüldü? Birazcık geç kaldığı zaman hep böyle endişelerle annem çok stres oluyordu. Annem de bu arada 7-8 kere zorla kürtaj oldu.
En son 8. keresinde kürtaj olduğu zaman doktorlar demişti, eğer bir kere daha hamile kalırsan, kürtaj yaparsak hayatın tehlikeye girer. Artık kaldıramazsın diye. O tür zorluklar yaşadık. Çocuklar çocukça, kadınlar kadınlara göre, işte erkekler, hepsi her türlü bir zorluk, hayat mücadelesi veriyordu. Türkiye'ye 2016 Şubat ayında geldik. 2015'in sonlarında pasaport vermeye başladılar. Tam o dönemde annem hamile kaldı, en son çocuğa. Sonra onu da polisler, işte mahalledeki komite öğrenmesin diye çok dikkat etti. Evden dışarı çıkmadı. Çünkü kötü haberler alıyorduk. Bazıları kimsesi gizli doğurmuş, yeraltı evlerinde doğum yapmış. Ama bulanları da bebeğini gözü önünde iğneyle canına kıymışlar ya da çocuğun bebek halindeyken alıp götürmüşler devletin çocuğu diye. Kanunları çiğnedin, cezası budur gibi çok kötü durumları biliyoruz. Hatta annem kürtaj olduğu için daha iyi biliyor. Sonra hem üstelik doktora da gidemiyor. Çünkü yapamayız dedi doktorlar. Sonra pasaportlar vermeye başladı. O dönemde abim ilk olarak pasaporta başvurdu. Çünkü tarihte hiçbir şekilde Uygurların rahat bir şekilde oradan ayrılması hiç kolay değildi. Hatta mümkün olmayan bir şeydi. Herkes dedi, annelerimiz, babaannem, anneannem, dedelerimiz, akrabalarımız, herkes çok korkuyordu. Kesinlikle bu bir tuzak. İşte pasaport almaya gittiğiniz zaman senin ne amacın var, niye pasaport alıyorsun diye oradan direkt tutuklayacaklar dedi. Ya da pasaport aldıktan sonra uçağa binemezsiniz, oradan alacaklar. Bize de zarar vereceksiniz. Bu tür şeyler söylendi. Hatta en son dönemlerde böyle kapı kapıya geldi, pasaport alabilirsiniz, niye almıyorsunuz gibi şeyler söyleyenler oldu. Korkuyorlardı, almıyoruz, istemiyoruz. Böyle oldu. Abim de ilk kez ben denemek isterim. 2015'in başlarında başvuru yaptı. 2015 Haziran gibi pasaportu çıktı. Sonra eve geldi. Bize de söylememişti. Bilmiyorduk çünkü etraftaki herkes korkuttuğu için annem izin vermiyordu. Sana bir şey olmasına izin veremem diye. Abim geldi, böyle pasaport aldım. Ben denemek istiyorum. Eğer ki de buradan kaybolursam ya da havalimanında kaybolursam ya da bu kapıdan çıkıştan geri dönemeyebilirim. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok dikkat edin. Her ne olursa olsun dininize sahip çıkın. Bu tür şeyler söyledi. Eğer ki dedi ben sağ salim oraya gidebilirsem kesinlikle sizi alacağım. Çok dua edin. Sanki böyle ölüme gidiyormuş gibi o gün vedalaştık abimle. Babamın haberi yoktu. Babam izin vermezdi çünkü. Annem ve ben biliyordum. Başka hiçbir akrabalarımız bilmiyordu abimin yurt dışına çıkacağını. Sonra annemle ben havalimanına gelmek istedik. Son kere yolculuk etmek istiyoruz diye. Abim izin vermedi. Eğer havalimanında bir şey olursa ben size de bir zararım gelsin istemiyorum diye. Direkt çıktı, gitti. Bir süre haber alamadık. O gece, o günden sonra zaten annemle ikimiz çok endişedeydik. Gitti, bir ay kaldı. O süreçte bizimle iletişime geçti. Böyle bir tehlike yok. Ben iyiyim, merak etmeyin. Hatta ben sizi almaya geliyorum. Siz hemen karakola gidin. Başvuru yapın pasaport için. Ben gelene kadar sizin pasaportunuz hallolsun. Birlikte gidelim diye. Annem çok korktu. Başvuru için gitmedik. Abimi bekledik. Abim geldi. Bizi birlikte kendisi götürdü karakola. Kan verdik, resimler çekildik. Her ne gerekirse yaptık. Ailecek herkes başvuru yaptık. Fakat annem, benim pasaportum çıktı. En küçük kardeşim Rizvan Gül vardı 12 yaşında. Onun pasaportu çıkmadı. Babamın çıkmadı. Ama biz bekleyemezdik. Onları beklersek annemin karnı büyüyor. Annem de baktı ki ben bu kadar zor bir seçime karşı karşıya kalmamıştım. Ya karnımdaki bebeği seçmem gerekiyor ya kardeşinizi. Daha doğmadan ölümle burun kaldı kardeşiniz. Bunu sağ salim doğurayım. Hayattayken her şeye imkan vardır. Ben kardeşinize kesin bir şeyler yapacağım, götüreceğim dedi. Babam hatta dedi ki siz gidin o zaman. Kardeşinizi ben götüreceğim. Gözünüz arkada kalmasın diye. Bizi erkenden yolladı. Annem, ben, abim üçümüz geldik. Biz geldikten sonra annem çok ağırlaştı. Hamileydi. Gün geçtikçe sokaktan giremez oldu. Geceleri yatmıyordu, işte kardeşiniz diye. Bir ay sonra pasaport çıktı, haber aldık. O dönemde konuşabiliyorduk evdekilerle. Pasaport çıktı diye WeChat üzerinden bize yazdılar. Çok sevindik. Şükür namazları kıldık. Fakat babam almaya gitmiş karakola. Babamın da pasaportunu almış. Kız kardeşimin pasaportunu vermemiş. Öylelikle ikisi de pasaportunu kaybetti. İkisi de gelemedi. Babam bu haberi vermekte zorlandı çünkü annem kaldıramaz diye. Bize dedi annenize çok iyi bakın. Kardeşiniz doğduğunda yanında ben yok. Anneniz çok zorlanacak. Siz de bensiz kaldınız. Zor biliyorum ama güçlü olmanız gerekiyor gibi şeyler söyledi. Ondan sonra
İletişimimiz kesildi. Babamın pasaportu yoktu, gelemedi. Anneme bir gün onu dedik, bugün bunu dedik. Çok endişelenmeye başladı. Artık bir şey oldu, onlara duramıyorum diye hemen geri gitmek istedi. Ben biletimi alın, gideceğim. Benim hiçbir suçum yok kanun olarak. Kanunlu bir şekilde geldim, yasal olarak. Kendileri izin verdi, öyle geldim ve geri döneceğim. Bana hiçbir şey yapamaz diye. Sonra gidenlerin haberini aldık. Kimsesi şehit olmuş, kimsesi uçaktan iner inmez kaybolmuş. Bu haberler duydukça annemin gitmesine izin vermedik. Biletini de almadık. Annem ağlaya ağlaya doğumunu yaptı. Biz o şekilde zor olsa da devam ettik. Ama 2016 yıl sonunda babamdan toplama kampına götürüldüğü haberi aldık. Kardeşimin ismi Rizvan Gül, Rizvan Gül Ahmet. 2003 doğumlu, Turfan şehrinde doğdu. 12 yaşında kalmıştı. 2016 yılında 12 yaşındaydı. Şu an 17'ye geliyor. 5 senedir tek başına yaşam mücadelesi vermekte. Bu fotoğraf 2017 senesinde yatılı okula götürülürken bir resim çekip Hüccat'tan paylaşmıştı. O paylaştığı yerden bulduk. Yatılı okula gidiyorum, annemsiz babamsız gibi ağlayarak çekmiş resmi. Oradan bulduk ve sadece bu resmi var. Bunu çıkarttık. 2021 annelerimiz Ankara'ya yürüdüğü zaman bu resmi kullandık ve çoğu annelerimiz çocuklarının üzerine işte Ankara'ya yola çıktığı zaman çok heyecanlıydı. Sanki Ankara'dan dönüşünde çocuklarıyla birlikte dönecekler. O zaman işte bazı annelerimiz çocuğum sabredin sizi almaya geliyorum. Anneniz sizi arıyor. Çocuğum siz neredesiniz? Bu tür yazılar bastırdı üzerine. Öyle yola çıkmıştık. Bu resim de o günden kalma resim. Kardeşim 13 yaşına falan geliyordu. WeChat üzerinden işte bir şeyler paylaşıyordu. Anne ben dayanamıyorum, babam yok. Annem siz yoksunuz, kardeşlerim yok, tek başıma kaldım. Akrabalarımız, komşularımız kimse bana bakamıyor. Herkes başına bir şey gelmesinden korkuyor. Ne olur geri gelin, ben size bakarım. Gerekirse sırtımda taşırım, ben size çok iyi bakarım, siz beni bırakmayın diye. Annem çok dayanamadı. Son bir paylaştığı şeyde ben dünyadan nefret ediyorum. Yaşamaktan artık bıktım. Küçücük halimle tek başıma kaldım. Gittim polislere yalvardım. Bir kerecik babamı göreyim, sesini duymaya ihtiyacım var. O kadar yalvardım. Hiç kimse bana babamın sesini duymama daha izin vermedi. Yüzünü bile göremiyorum. Tam 2 sene oldu diye bir şey paylaşmış. 2020'ye gelene kadar annemle ikimiz kapı kapı dolaştık. Kaymakamlık olsun, nüfus olsun, avukat olsun. Babamla kardeşimi nasıl kurtarabiliriz? Suçsuz, masum insanlar çünkü. Araştırdık. Hiçbir şekilde sonuca varamayınca annem etrafındaki böyle çocuk acısı çeken annelere topladı. 10 anne toplandı. Ben de onlara dilden yardımcı oldum. Biz birlikte 2 senedir devam ediyoruz çocuklarımızı araştırmaya. Çünkü herkesin, bu toplanan 10 annenin hepsinin eşleri yok. Şu an Türkiye'deki çocuklarına hem annelik hem babalık ediyor. Üstelik Doğu Türkistan'da kalan çocuklarına sahip çıkmak istiyor. Onları öyle göz göre göre terk edemeyiz diye. Bizim şu an Doğu Türkistan için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece ağlayarak biraz daha acımızı dindirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar çabalasak da hiçbir sonuca varamadık. En son dedik ki 18'den küçük olan çocukları kanunlara uygun şekilde çok araştırdık. 18'den küçük çocuklar Birleşmiş Devletler kanunlara, halkara kanuna göre kesinlikle annesinin yanında olması gerekiyormuş. Hatta hapiste olsa bile sizin olduğunuz ülkede tamamlasın cezasını dedi. Ama Çin'e gelince bu uygulanmadı tabii. Bizim çocuklarımız hapiste değil, bizim çocuklarımız suçlu değil. 18'den küçük. Bunları kurtarmamız lazım. Kesinlikle buna yardım edecek insanlar çıkacak. Kanun vardır çocukların hakkını koruyacak. Bunun için 2020'den beri devam ediyoruz. Bütün kapılara gittik. Siyasi partiler, kanun, Birleşmiş Devletler Bakanlığı, İnsani Haklar Örgütü. Gidebileceğimiz her yere gittik. Hatta Çin konsolunu olsun. Ama hala da bir sonuç yok. Aynı şekilde 2021 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annelerimiz Doğu Türkistan'da kalan çocuklarını kurtarmak için yanındaki çocuklarını İstanbul'daki komşularına bıraktı. Kadın haliyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. Sırf çocuklarının hayatta olduğunu öğrenebilmek için, seslerini duyabilmek için. Yani gerçekten ben 2 senedir bu 10 annemizle birlikteyim. Bir anne için gerçekten çok ağır. Annelerimiz annelik görevlerini yerine getirmek için her ne gerekirse yapmaya çalıştı. Kadın haliyle işte soğukta, yağmurda, karda yürüdü Ankara'ya. En son o kadar çaresizdi ki, o kadar çaresiz. Her nereye gittiyse yapacak bir şey yok diye yolladılar. Biz Türk halkına, Türkiye'ye güveniyoruz. Onun için zaten başka hiçbir ülkeyi seçmedik. Güvendiğimiz, inandığımız için buraya geldik ve burada yaşıyoruz. Sadece Çin'in paylaştığı haberlere göre bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ve babamın bir zamanlar şehit olduğunu düşündüm çünkü orada çok kötü işkenceler yapılıyor.
Biz Doğu Türkistanlılar için Müslüman olmak, nasıl anlatayım? Ölüme gitmek diyebilirim. Hatta o da ölüm de kurtuluş olur yani Müslümanlar için, Doğu Türkistan Müslümanları için. Müslüman olmak, dünyadaki cehennemi yaşamak gibi bir şey. Tahmin bile edemezsiniz. Biz şu an 5 senedir Türkiye'de yaşıyoruz. Buradakiler ayrı bir acı içinde, oradakiler de aynı şekilde. Onlar daha fazla çaresizlik, acılar içinde mücadele vermekte. Zaten bizim normal günlerimiz hep acı içinde, ağlamakla geçiyordu. Bayramlar üstelik daha fazla. Bayramlarda daha çok ağlıyorduk, böyle oturuyorduk. Sonrasında annem başka evde, ben başka evde öyle ağlar olduk. Çünkü bir yere geldiğimiz zaman annemin ağlamasına ben dayanamıyorum. Benim ağlamama annem dayanamıyor. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde ağlayıp ortaya gelince yalanlardan işte böyle gülüp geçinmeye çalıştık. Bir tane kız kardeşim oldu, Türkiye'de doğdu. O da şu an 5 yaşında. Babasını hiç görmedi, babasının kim olduğunu dahi bilmiyor. Sonra da bir gün annem çok ağladı, namaz kılıyordu seccadede. Biraz bekledim, belki kendisine gelince durur, ağlamasını keser falan. Bekledim, annem hiçbir şekilde durmadı. Sonra çıktım, baktım ellerini açmış dua ediyordu. Allah'ım, ben artık çok ağır geliyor. Senin verdiğin çocuklarıma, emanetine sahip çıkamadım. Doğru düzgün eğitemiyorum. Onun dinsiz olup başkalarının işte işkencesine, zulmüne, imansız gitmektense sana emanet ediyorum. Sonra geldim, annemi kucakladım. Anne dedim, iman varken imkan var. Ölmemiş herkese imkan var. Ölümden başka her şeye bir çaresi bulunur. Sabredin. Belki de gelir, birkaç seneye kalmayacaktır. Gelir. Belki de daha doğru düzgün yetiştirirsiniz. Cennete girmenize vesile olacaktır. Her ne dediysem fayda etmedi. O günden bugüne hep öyle. Çok kötü. Annemin de durumu kötü. Hatta kız kardeşim, Türkiye'deki kız kardeşim büyüdükçe benim babam nerede demeye başladı. Ben babamı görmek istiyorum. Filmlerde ya da işte arkadaşları babalarıyla okula giderken babam ne zaman gelir? Ben de babam el ele tutup okula gitmek istiyorum. Siz neden beni babama götürmüyorsunuz? Rizvangil ablasının işte resmini gösteriyorduk. Öpüyordu sürekli, her gece yatmadan önce bakıyordu. Gülüm ablam, ben seni almaya geleceğim. İşte birlikte okula gidiyoruz. Ben sana çok güzel şeyler alacağım. Küçücük 5 yaşındaki kız kardeşim bunları söylüyordu. Biz de öğretiyorduk, akrabaların, babamın, kardeşimin resmini gösterip bu da senin ablan, bu da teyzen. Resmi gösteriyorduk, tanıtıyorduk. Bu da baban. İşte babanın adı Ahmet. Baban çok kahraman bir adam. Kesin geleceksin yanına. O da çocukluk işte, unutuyor. Hep bazen soruyor. Daha dün gece yatmadan önce siz niye beni Gülüm ablaya, babamın yanına götürmüyorsunuz? Onları çok özledim. Sarılmak istiyorum gibi şeyler söyledi. Annem yine ağladı. Geçtiğimiz günlerde virüs tehlikesi, virüs korkuncu yaşadık. Çoğu aileler işte annemizin, babamızın yanına gidemedik, bayramlarda elden öpemedik diye çok acı çektiklerini anlattılar videolarda. Siz bir gün, 2 gün yaşamış olabilirsiniz bu acıları. Biz 5 senedir bunu yaşıyoruz ve gün geçtikçe çok artıyor. Onun için babalarınızı, annelerinizi gördüğünüz zaman, babasına, annesine hasret kalmış Doğu Türkistanlılar, çocuğunuzu özlediğiniz zaman, kokusunu içinize çektiğiniz zaman, çocuğunuzu öptüğünüz zaman Doğu Türkistanlıların 5 senedir çocuklarından ayrı olduğunu, hiçbir şekilde sesini duyamadığını, hayat olduğundan dahi haberi olmadığını, bu acılarına, bu korkunç şeylere karşı karşıya hayat mücadelesi vermekte olduğunu unutmayın ve Doğu Türkistan için ne gerekiyorsa onu yapmamız için ve sizin de yapmanız için yardımcı olmanızı, destekçi olmanızı istiyorum.